Merhaba. Vücudumuzun önemli savunma silahlarından bir tanesiyle daha bugün tanışacağız. Aslında çok iyi tanıyoruz. Öksürmek, öksürük. Ne büyük eziyet değil mi? Ne büyük kaygı. Bir anne, bir baba için evlatlarının öksürmesi ne kadar korkunç. Ya da bizler için öksürmek ne büyük bir eziyet. Bundan 2,5 yıl kadar önce hepiniz çok iyi hatırlayacaksınız. Covid-19'a yakalanmıştım. Benim için öksürmek eziyetlerin en büyüğü olmuştu. Yorulmuştum ve şu öksürük kesilsin demiştim. Evet, bugün öksürük konuşacağız. Öksürük nedir? Neden olur? Nasıl olur? Hangi öksürüğü nasıl geçirelim? Ne zaman doktora gidelim, hangi doktora gidelim? Ama en son bölümde de çok güzel bir formül sunacağım size. Bugüne kadar duyduklarınız içerisinde en etkili olan evde yapabileceğimiz ucuz, basit bir öksürük reçetesi hazırlayacağız. Haydi başlıyoruz. Hepinizin bildiği gibi hava yolumuz burundan başlayıp arkaya genzimize, faringse gidip sonra trakea dediğimiz o nefes borusu ve akciğerler. Akciğerlerin en ücra köşesi alveoller, yani üzüm keseciklerine kadar giden o yol. İşte bu yol içerisinde herhangi bir yabancı madde ortaya çıktığında refleks öksürük oluşuyor. Refleks öksürük diye işte bu hava yolu içerisinin herhangi bir yerindeki yabancı maddeyi dışarı atıyoruz. Yabancı maddeden ne kastediyorum? Alerjenler, polenler, hava kirliliği, sigara, tabii ki bakteri, virüsler, toz gibi bütün maddelere yabancı madde diyoruz. Şöyle biraz açalım. Hani yolda yürürken aniden gözümüze yabancı bir cisim kaçarsa, bir toz olabilir, bir dal parçası olabilir. Refleks olarak ne yapıyoruz? Gözümüzü kapatıyoruz. Ya da aniden beklemediğimiz bir anda bir yabancı madde çarparsa, bir taş gelirse ya da bir yabancı cisim dokunduğunda ani refleksle kendimizi koruyoruz. İşte öksürmek de böyle. Refleks öksürük. Vücudun savunma silahı. İşte bu hava yolu o kadar güzel bir yapıdan oluşuyor ki içerisinde milyarlarca küçük küçük böyle tüycükler var. Onlar hareketli. Burnumuzdan başlamak üzere bütün o hava yolu içerisinde o küçük tüycükler var. Bir de buraya dikkat, o yabancı maddeyi içine alan, çepeçevre çeviren bir mukus var. Yani o yabancı maddeyi hemen algılayıp onu çepeçevre çevreleyen bir balgamsı yapı var. Ve bu yapı refleks olarak beyin sapına sinyal gönderip beyin sapının emir verip bütün o kas dokusunu harekete geçirip nefes almamızı durdurup öksürmemizi, yani o yabancı maddeyi dışarı atmaya çalışıyor. Yani vücudumuzun savunma silahı. Öksürük iyi bir şey. Anne babalara, sizlere, hepinize sesleniyorum. Çocuklara, gençlere öksürmekten korkmayın. Öksürebiliyorsanız vücudunuzun savunma silahları çalışıyor demektir. Öksürebiliyorsanız o yabancı maddeleri dışarı atabiliyorsunuz demektir. Peki hangi öksürük ne zaman önemli? Ne yapmalıyım ve doktora ne zaman gitmeliyim? Refleks öksürük 2 hafta sürer. 2 hafta içerisinde giderek geriler ve azalır. En iyi örnek bugünlerde yaşadığımız Covid. Evet, omikron varyantıyla birlikte giderek hasta sayısının arttığı, ölümlerin arttığı ve bütün dünyada Covid-19'un hala sürmekte olduğu bu süreçte öksürük Covid-19 için en önemli belirtilerden bir tanesi. En sık gördüğümüz yüksek ateş, ikinci sıklıkta yani vakaların %60'ında da kuru bir öksürük görüyoruz. Kuru öksürük eğer 2 hafta kadar uzuyorsa bilin ki bir viral ya da bakteriyel bir enfeksiyon söz konusu. Nerede? Burun,
boğaz, sinüslerde ve akciğerlerde. Öksürük ne zaman çok anlamlı oluyor? Ne zaman bir hastalığın belirtisi olabilir? Eğer 2 aya kadar uzayan bir öksürükse, 2 ay geçtiği halde geçmiyorsa ciddi bir hastalığın sebebi olabilir. Bu ciddi hastalık neler olabilir? Kronik sinüzit, geniz akıntılarıyla giden, akciğer enfeksiyonu, akciğerde bronşit, pnömoni gibi vakalar ve buraya dikkat, kalp yetmezliğinin habercisi olabilir. Özellikle de sırt üstü yattığınızda, akşam saatinde yatağa yattığınızda eğer öksürüğünüz artıyorsa kalp yetmezliği habercisi olabilir. Dolayısıyla uzamış öksürüklerde mutlaka aklımızda tutmamız gerekiyor. Bu vakalarda yürüdükçe nefes darlığının olması, göğsün iki yanında ağrının olması, bacaklarda şişlik olması, erken yorulma gibi belirtiler de olabilir. Dolayısıyla kronik öksürük, yani 2 aya kadar uzamış olan öksürükte kalp yetmezliğinden de mutlaka şüphelenmeliyiz. Peki soru şu, öksürüğü durdurmalı mıyız? Öksürük için acaba ilaç kullanmalı mıyız? Öksürük vücudun savunma silahı demiştim. Dolayısıyla yapılan çalışmalarda da satılan piyasadaki öksürük şuruplarının, öksürük kesici şurupların plasebodan daha farklı etkisi olmadığı saptanmıştır. Hele de beyin sapını uyararak öksürüğü kesen ilaçları lütfen kullanmayalım. Çocuklarımıza da kullandırmayalım. Onun yerine evde kendi yapacağımız çok basit, doğal bazı karışımların öksürük giderici ve öksürüğü yumuşatıcı etkisi olduğunu anımsatmalıyız. Nasıl yapalım? Gelin bir tarif yapalım. Elma kabuğunu, güzelce elmayı soyduktan sonra elma kabuğunu bir kaba koyalım. Yine o elmanın tam ortası var ya, böyle çekirdeğinin ve hatta sapının da olduğu bölüm, onu da bir kaba koyalım. Sonra bu kaba bir tas olabilir. Bu kaba 2 kaşık toz zencefil koyalım. Tatlı kaşığı olsun. Yine bu kaba 2 kaşık bal koyalım. Eğer bal kestane balıysa tercih ediyoruz. Ama hani bildiğiniz, güvendiğiniz bir marka da olabilir. Bu karışımın içerisine böyle bir tutam da ıhlamur koyalım. Bunu çok hafif kısık ateşte ısıtacağız. 2 su bardağı koyduktan sonra hafif böyle kaynamaya başladıktan sonra ateşi söndüreceğiz. Burada ılıdıktan sonra 2 tatlı kaşığı çocuklarda, biz erişkinlerde ise 1 çorba kaşığı içmemiz sabah, öğlen ve akşam yumuşatacak, öksürüğümüzün daha sekresyonlu, yani daha balgamlı olmasını sağlayacak ve bizi rahatlatacak. Evet, öksürük bir savunma silahımız. Ama öksürük aynı zamanda bir takım kronik hastalıkların habercisi de olabilir. İlk 3 aylık dönemde, yani bebeklerde, yeni doğan döneminde öksürük çok ciddi, o an doktora başvurmalıyız. Biz erişkinlerde eğer akut öksürük dönemi uzuyorsa, kronikleşiyorsa, yani 2 ayı buluyorsa mutlaka aile doktorumuza, dahiliye doktoruna veya göğüs hastalıkları uzmanına mutlaka başvurmayı unutmayalım. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar geldiğinize göre lütfen beğenirseniz çok mutlu olurum. Abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir de bu bilgileri, bunu ve diğer bütün videoları beğendiklerinizi sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Hepinize öksürüksüz, sağlıklı, kronik hastalıksız günler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.